Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle müzikli tavşan çalışması yapacağız. Video başında gösterdiğim şekilde arkadaşlar tavşanımızın kuyruğunu çektiğimizde müzik çalmaya başlıyor. Tavşanımızın kafa kısmına arkadaşlar müzik kutusunu yerleştirdim ben. Ama isteyenler gövdeye de koyabilir. Kafada gösterdiğim taktikle eğer gövdeye koymak isterseniz kafadakinin aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Daraltmaya geçtiğimizde koydum ben içine müzik kutusunu. Gövdede de aynı işlemi yapabilirsiniz. Daralmaya başladığında müzik kutusunun geçebileceği kadar boşluk kaldığında içine koyabilirsiniz isterseniz. Tavşanımız bu şekilde arkadaşlar. Tulumlu, fiyonklu, müzikli tavşanımız. Tavşanımızda kullandığım malzemeler 10 milimlik göz kullandım arkadaşlar. Kartopu Baby One kırmızı ve beyaz ip kullandım. 2 numara tığ kullandım. Böyle 2 adet de düğme kullandım. Bir de içine müzik kutusu kullandım arkadaşlar. Tabii müzik kutusu şart değil. Her yerde de bulunmuyor. İnternet üzerinden genelde sipariş veriliyor ya da büyük tuhafiyelerde bulunuyor. Eğer müzik kutusu bulamadım derseniz normal müziksiz tavşan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tatlı bir tavşan yaptık. İlk olarak kolları ve bacaklarından başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra da diğer parçalarını öreceğiz. Kol ve bacaklardan başlayıp devam edelim. Tavşanımın kollarını yapıyorum arkadaşlar. Sihirli halkamı yapıyorum. Halkamı bağlayıp içine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi bu kısa olan ipimden tutup çekiyorum. Halkamı sıkıştırıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. Böylelikle de ikinci sıraya geçmiş oluyorum. İkinci sıramda da her ilmeğe çift batıyorum arkadaşlar. İlk battığım yere tekrardan batıyorum. Aynı yere battım. İkinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki sık iğnemin içine yine çift batıyorum. Bu şekilde yaptığımız 6 sık iğnenin içine çift batarak 12 sık iğne yapıyoruz. Her ilmeğe çift batarak 12 sık iğne ördüm arkadaşlar. 3. sırama geçiyorum. Bu sırada sıranızı belirlemek için ip ya da ilmek belirleyici aparat kullanabilirsiniz. Ben kolaylık olsun diye göstermek amaçlı ip kullanacağım. İpimi hemen şu şekilde ilmeğimin önüne koyuyorum arkadaşlar. Ve 3. sıraya geçiyorum. 3. sıramda da bir sık iğne bir arttırma yapacağım. Hemen ilk sık iğneme battım. Sık iğne yaptım. Diğerine geçiyorum arkadaşlar. 2. sık iğneye çift batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine çift sık iğne yapıyorum. Yani bir arttırma yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir sık iğne bir arttırma olarak 3. sıramı tamamlıyorum. Bir sık iğne bir arttırma olarak 3. sıramı tamamladım. Sıra sonunda toplam 18 sık iğnemizin olması gerekiyor arkadaşlar. 4. sıraya geçiyorum.
Dördüncü sıramda da 2 sık iğne bir arttırma yapacağım. Yine aynı şekilde ipimi çıkardım. İlmeğimin önüne koyuyorum. 2 sık iğne örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Üçüncü sık iğnemin içine çift batarak arttırma yapıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. Yani 2 tek sık iğne arkadaşlar. Her ilmeğe 1 sık iğne. Yani ilkinde kafanız karışmasın. Yeni başlayan arkadaşlar vardır belki. Daha detaylı anlatayım. İlk 2 sık iğneye tek batıyoruz arkadaşlar. Yani ilk 2 sık iğnenin üzerine birer tane yapıyoruz. Üçüncü sık iğnemizin içine çift batıyoruz. Yani 2 sık iğne bir arttırma yapmış oluyoruz. Şöyle 2 sık iğne bir arttırma, 2 sık iğne bir arttırma. Bu şekilde dördüncü sıramızı da tamamlıyoruz. 2 sık iğne bir arttırma olarak dördüncü sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sıramı tamamladım arkadaşlar. Dördüncü sıra sonunda toplam 24 sık iğnemizin olması gerekiyor. 5. sıraya geçiyorum. 5, 6 ve 7. sıralarda 3 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğiz. Yani arttırma yapmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde her bir ilmeğin üstüne bir kez batarak 3 sıra öreceğim. Şu an toplam 24 sık iğnemiz var. 3 sıra boyunca bu 24 sık iğnemi tekrarlıyorum. Üç sıra boyunca 24 sık iğnemi tekrarladım arkadaşlar. 8. sıradayız. Bu sırada azaltma yapacağız. 8. sıramızda 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Hemen 2 sık iğnemi örüyorum. 2 sık iğne ördüm. Şimdi bir azaltma yapacağım. Azaltma şu şekilde arkadaşlar. Hemen sıradaki ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Yani normalde şu şekilde batıp alıyoruz. Ama azaltma yaparken tek kanadını alıyorum ilmeğimin. Yanındaki ilmeğin de tek kanadını alıyorum. İpimi ikisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Bu şekilde azaltma yapıyoruz arkadaşlar. 8. sıramızı da 2 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyoruz. İki sık iğne bir azaltma olarak sıramı tamamladım arkadaşlar. Sıra sonunda toplam 18 sık iğnemizin kalması gerekiyor. Tekrar bir üst sıraya geçiyorum. 9. sıradayım. Bu sırada da bir sık iğne bir azaltma yapacağım. Hemen bir sık iğne yapıyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum ve bir azaltma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde bir sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyorum. Bir sık iğne bir azaltma olarak 9. sıramı tamamladım. Bu sıra sonunda da toplam 12 sık iğnem kaldı arkadaşlar. 10. sıraya geçiyorum. 10. sıradan 26. sıra sonuna kadar toplam 17 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Yani kol bitene kadar arkadaşlar. 26. sıra sonuna kadar toplamda 17 sıra boyunca her bir ilmeğe bir kez batarak 17 sıra öreceğim. Arttırma, azaltma hiçbir şey yapmadan
17 sıra boyunca 12 sık iğnemizi tekrarlayacağız. Yani şu an ilmek sayımız 12. Bu 12 ilmeğimi 17 sıra boyunca her ilmeğe bir kez batarak tamamlayacağım. Şöyle bir püf noktası da söyleyeyim arkadaşlar. Şu ördüğümüz kısmı şimdiden elyafla doldurun. Ağız kısmı daraldığı için uzadığı zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdiden doldurun arkadaşlar. Daha sonra örmeye devam edin. Birkaç sıra ördükten sonra, yani bir 5-6 sıra ördükten sonra tekrardan doldurun. Hani bu sefer bittiğinde içini doldurmak için sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Hemen bunun içini dolduruyorum ben ve 17 sıra her ilmeğe bir ilmek örüyorum ve bitmiş halini sizlere göstereceğim arkadaşlar. 17 sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Size söylediğim gibi ben örerken içini doldurarak ilerledim. Yani 5-6 sıra ördüm, sonra içini doldurdum, daha sonra tekrardan ördüm, doldurdum. Hani potluk olmasın, kolay dolsun diye bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi kapatma işlemi yapacağız arkadaşlar. Son olarak kapatma işlemimizi yapıyoruz. Şöyle kolu ortadan ikiye katlıyorum. Hemen sıradaki ilmekten batıyorum. Karşısındaki ilmekten çıkarıyorum. İpimi aldım ve sık iğne yapıyorum. Yani bu iki ucu birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıradakinden hemen karşısındakinden batarak sık iğne yaparak kapatma işlemi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar karşılıklı alarak kapatma işlemi yaptım. Bir zincir çekip ipimi dikmek için pay bırakıp koparıyorum. Aynı ölçülerde aynısından bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle de kolumuzu bitirmiş olduk. Aynı ölçülerde aynısından, yani aynı sıralarda aynı şekilde bir tane daha kol örüyoruz. Daha sonra da diğer parçalarına geçiyoruz. Tavşanımın bacaklarına geçiyorum şimdi arkadaşlar. Kırmızı renk ipimi aldım. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamı bağlayıp içine 6 sık iğne yapıyorum. Altı sık iğne yaptım arkadaşlar. Kısa olan ipimi tutup çekiyorum. Halkamı sıkıştırıyorum. İlk yaptığım sık iğneye batarak ikinci sıraya geçiyorum. İlk sık iğnemi yaparak ikinci sıraya geçtim arkadaşlar. İkinci sırada her ilmeğe çift batarak 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkaracağız. İlkini battım zaten. Aynı yere batıyorum. Diğerine geçip çift batıyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimizin üstüne çift batarak 12 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 6 olan sık iğnemizi 12'ye çıkarıyoruz. Her ilmeğe çift batarak 12 sık iğne ördüm. 3. sıraya geçiyorum. 3. sıramda yine sıramı belirlemek için ip kullanacağım arkadaşlar. İp benim için daha kolay arkadaşlar. İp daha kolay mı geliyor? İsterseniz ilmek belirleyici de kullanabilirsiniz. Ama ip daha pratik oluyor. İpimi hemen ilmeğimin önüne koyup sıramı belirledim. 3. sırama geçiyorum. 3. sıramda da bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Hemen ilk sık iğneme batıp bir sık iğne ördüm. İkinci sık iğnemi çift batarak arttırma yapıyorum.
Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeğime çift batarak arttırma yapıyorum. Bir sık iğne bir arttırma olarak 3. sıramı tamamlıyorum. Bir sık iğne bir arttırma olarak sıramı tamamladım. Yani ipimin olduğu yere geldim ve sıramı tamamlamış oldum. İpimi çıkarıp tekrar ilmeğimin önüne koyuyorum. Bu sıra sonunda arkadaşlar toplam 18 sık iğnemizin olması gerekiyor. 4. sırama geçiyorum. 4. sıramda da 2 sık iğne bir arttırma yapacağım. 2 sık iğnemi ördüm. 3. ilmeğimin içine çift batarak arttırmamı yaptım. Tekrar 2 sık iğne örüyorum ve arttırma yapıyorum. Bu sıramı da 2 sık iğne bir arttırma olarak tamamlıyorum arkadaşlar. Arttırmalarımız yine aynı şekilde arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim yeni başlayan arkadaşlar için. Bir ilmeğin içine çift battığımız zaman arttırma yapmış oluyoruz. Yani 2 sık iğne dediğim zaman şöyle ilmeklerimin içine batıyorum. Bir sık iğne, diğerine batıyorum. İkinci sık iğne. Hemen sıradakine batıyorum. Aynı yere batıp arttırma yapıyorum. Yani 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. İki sık iğne bir arttırma olarak bu sıramı da tamamladım. Toplam ilmek sayım 24 arkadaşlar. Hemen 5. sırama geçiyorum. 5. sıramda da 3 sık iğne bir arttırma yapacağım. 3 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar 3 sık iğne örüyorum. Ve arttırmamı yapıyorum. Bu şekilde bu sıramı da sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma olarak tamamlıyorum. Üç sık iğne bir arttırma olarak 5. sıramı tamamladım. Sıra sonunda toplam 30 ilmeğim oldu arkadaşlar. 6. sırama geçiyorum. 6. sıramda da 4 sık iğne bir arttırma yapacağım. 4 sık iğnemi örüyorum. Ve bir arttırma yapıyorum. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm. Aynı yere çift batarak arttırmamı yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 4 sık iğne bir arttırma olarak tamamlıyorum. Dört sık iğne bir arttırma olarak 6. sıramı tamamladım arkadaşlar. Toplam 36 sık iğnem oldu. 7. sıradayız. 7. sıra dahil 11. sıra dahil toplamda 5 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Yani hiç arttırma yapmadan her bir ilmeğimin üstüne bir kez batarak 5 sıra öreceğim arkadaşlar.
Arttırma yapmadan bu şekilde her bir ilmeğimin üstüne bir kez batarak 5 sıramı öreceğim. Toplam 36 sık iğnem var. 5 sıra boyunca bu 36 sık iğnemi tekrarlayacağım. Beş sıra her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. 12. sıraya geldim. Bu sırada da artık azaltmalara başlayacağız. 12. sıramda 4 sık iğne bir azaltma yapacağım. Hemen 4 sık iğne örüyorum. Dört sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi bir azaltma yapacağım. Azaltmamı kolda gösterdiğim şekilde arkadaşlar. Şöyle ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Yani normalde şu şekilde batıyoruz biz ilmeklerimize. Azaltma yaparken şöyle ortadan girip tek kanadını alıyorum. Diğer ilmeğimin de aynı şekilde tek kanadını alıyorum. İpimi ikisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Bu şekilde azaltma yapmış oluyoruz. Bu tekniği kullandığınızda arkadaşlar azaltma yerleri belli olmuyor. O yüzden bu şekilde azaltma yapmanızı öneririm. Tekrar 4 sık iğne örüyorum. 4 sık iğnemi ördüm. Şimdi yine bir azaltma yapacağım. Azaltmayı arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Normal sık iğnenize batıp ilmek alıp örmeden bırakıyoruz. Diğer ilmeğime de batıyorum. İlmek aldım, örmeden bıraktım. İpimi üçünün içinden geçirdim. Bu şekilde de yapabilirsiniz azaltmayı arkadaşlar ama diğer türlü benim önerdiğim şekilde yaparsanız eğer azaltmalarınız belli olmaz. Bunun için ben ilmeğimin tek kanadını alıyorum. Diğerinin de tek kanadını alıyorum. İkisinin içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Bu şekilde azaltmamı yapıyorum arkadaşlar. Yine 4 sık iğne örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 4 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyorum. Toplamda 36 sık iğnemiz vardı. 12. sıra sonunda da 36 sık iğnemizi 30'a düşüreceğiz arkadaşlar. 4 sık iğne bir azaltma olarak sıramı tamamlıyorum. Dört sık iğne bir azaltma olarak sıramı tamamladım. Toplam 30 sık iğnem kaldı. 13. sıraya geçiyorum. 13. sıramda da 3 sık iğne bir azaltma yapacağım. Hemen 3 sık iğne örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Tekrar 3 sık iğne örüyorum. Ve bir azaltma yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde 3 sık iğne bir azaltma olarak tamamlıyorum. 3 sık iğne bir azaltma olarak 13. sıramı da tamamladım. Bu sıra sonunda da ilmeklerimiz 24'e düştü arkadaşlar. Toplam 24 sık iğnem kaldı. 14. sırama geçiyorum. 14. sıramda 6 sık iğne bir azaltma yapacağım arkadaşlar. Yani 4 sık iğne bir azaltma yapmıştık. Daha sonra 3 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi 6 sık iğne bir azaltma yapacağız arkadaşlar. Yani bu ağız kısmı çok daralmasın diye. 6 sık iğne bir azaltma yapacağız. Hemen 6 sık iğnemi örüyorum.
6 sık iğne ördüm. Azaltmamı yapıyorum. Tekrar 6 sık iğne örüyorum. Biraz azaltma yapıyorum. Yine aynı şekilde 3. kez 6 sık iğne örüyorum. Ve biraz azaltma yapıyorum. Yani toplamda 3 kez 6 sık iğne, biraz azaltma yaptık. İlmek sayımız da 21'e düştü arkadaşlar. Hemen 15. sıraya geçiyorum. 15. sıramda 5 sık iğne, biraz azaltma yapacağım. 5 sık iğne yapıyorum. Beş sık iğne ördüm. Azaltmamı yapıyorum. İkinci kez 5 sık iğne yapıyorum. Biraz azaltma yapıyorum. Üçüncü kez 5 sık iğne, biraz azaltma yapıyorum. Toplamda yine 5 sık iğne, 3 kez 5 sık iğne, biraz azaltma yaptık arkadaşlar. İlmek sayımız 18'e düştü. Şu an 18 sık iğnemiz var. 16. sıraya geçiyorum. 16. sıramda 6 ilmek kırmızı, 6 ilmek beyaz, 6 ilmek kırmızı olarak öreceğim. Hemen göstereyim arkadaşlar. 6 ilmek örüyorum. Baştan 6 ilmek kırmızı ile örüyorum. Altıncı ilmeğime battım arkadaşlar. Yani şu an 5 ilmek ördüm. Altıncıya battım. Bu şekilde aldım. Örmedim. Renk değişikliği yapacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Bu ilmeklerimin arasından beyaz ipimi geçiriyorum. Yani 6. ilmeğimizde renk değişikliği yapmış olduk. Hemen yanındaki sık iğneye batıp sık iğne yapıyorum. İplerimi birbirine bağlıyorum arkadaşlar. Kırmızı ipimle beyaz ipimi birbirine iyice sıkıca bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu beyaz ipimizle de 6 ilmek öreceğiz. İlkini yaptım zaten. 6 sık iğne yapacağız arkadaşlar. Birinciyi yaptım. İkinci sık iğne. 3 4 5 altıncıyı yine aynı şekilde battım, örmedim. Kırmızı ipimi tekrar alıyorum. İlmeklerimin arasından geçiriyorum. Bu arayı çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Kırmızı ilmeği biraz bol bırakın arkadan. Büzmesin çünkü. Şöyle biraz bol bırakarak içten kırmızı ilmeğimi aldım. Şimdi arkadaşlar hemen yanındakine batıyorum. Ve birinci sık iğnemi ördüm. 2 3 4 5
ve 6. 6 ilmek örerek sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yani alt başta 6 ilmek kırmızıyla, daha sonra 6 ilmek beyazla, daha sonra yine 6 ilmek kırmızıyla örerek sıra sonuna geldim. İpimi çıkarıyorum, tekrar ilmeğimi belirliyorum. Şimdi tekrar 17. sıradayız. 17. sırada da yine aynı işlemi yapacağım. 6 ilmek kırmızı ile örüyorum. 1 2 3 4 5 6. ilmeğime yine battım, örmedim. Yine beyaz ipimi alıyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi böyle çok sıkı bir şekilde almayın. Yani şöyle yapmayın. Çünkü arkadan büzer. O yüzden şöyle arkadan bol bırakarak ilmeklerimin arasından geçirdim. Şöyle kırmızı ipimi de biraz sıkıştırıyorum. Şu arkada kalacak kısmı arkadaşlar bol bırakmaya özen gösterin. Hemen ilmeklerimin arasından geçirdim. İlk sık iğneme batıyorum. 1 2 3 4 5 yine aynı şekilde 6. ilmeğime battım, örmedim. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum arkadaşlar. İlmeklerimin arasından geçirdim. Ve tekrar 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne örerek sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu ipimiz burada dursun arkadaşlar. Bunu üst sıralarda kullanacağız. Bu ipimiz burada dursun. Kırmızı ipimle her ilmeğe bir ilmek öreceğim arkadaşlar. Şu an toplam 18 sık iğnem var. Kırmızı ipimle bu 18 sık iğnemi örüyorum. Beyaz ipimizi almadan direkt 18 sık iğnemi kırmızı ipimle örüyorum arkadaşlar. Bir sıra her ilmeğe bir ilmek olarak kırmızı ipimle örüyorum. Kırmızı ipimle örerek sıra sonuna geldim arkadaşlar. İpimi hemen alıyorum. Yine sıra sonunda örmedim arkadaşlar. Burada renk değişikliği yapacağım yine. Bu ipimi yine bol bırakarak arkadaşlar, içeriden bayağı bol bırakarak ilmeklerimin arasından geçirdim. Şöyle hatta şu şekilde alıyorum. Bakın burası içeride kalacak. İlmeklerimin arasından geçirdim. Kırmızı ipimi iyice çekiyorum. Ve ilk sık iğnemi yapıyorum. Bu ipi de isterseniz burada içeride getirebilirsiniz. Bol bıraktığınız kısmı. Kırmızı ipimizde işimiz bitti arkadaşlar. O yüzden koparıyorum. Bu içerideki iplerimizi de isterseniz birbirine bağlayabilirsiniz. İsterseniz de buradaki beyaz iple bağlayabilirsiniz arkadaşlar, sıkıştırmak amaçlı. Kırmızı ipimi bağlıyorum.
Kırmızı ipimi iyice bağladım arkadaşlar. Şimdi beyaz iple devam ediyoruz. Hiçbir işlem yapmadan arkadaşlar beyaz ipimle de 7 sıra boyunca her ilmeğe bir ilmek öreceğim. Şöyle ilk sırayı göstereyim ben size, kafanız karışmasın. Şurası sıra başım belli zaten. Hemen ikinci sık iğnemi ördüm. Devam ediyorum. Hiçbir işlem yapmadan her bir ilmeğe bir kez batarak sıramı tamamlıyorum. İlk yaptığım beyaz ilmeğe gelince arkadaşlar sıra başına gelmiş oldum. Tekrar sıranızı belirlemek için yine ip ya da ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bunun içini dolduracağım. Daha sonra devam edeceğim. Yine zorluk olmasın diye. İlk sıramı yaptım zaten. Bu sıramdan başka 6 sıra daha yapacağım. Yani toplamda 7 sıra olacak bu beyaz sıramız. Toplam 7 sıraya tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi içini de dolduracağım. Daha sonra öreceğim. İlk sıramı ördüm. Bu ördüğüm sırayla birlikte 7 sıra her ilmeğe bir ilmek örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra da devam edeceğiz. 6 sırada her ilmeğe bir ilmek ördüm arkadaşlar. Toplamda bu beyaz sıramız 7 oldu. İçini de güzelce doldurdum ben arkadaşlar. Hemen şöyle bitimini de göstereyim. Hemen yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dikmek için birazcık pay bırakıp ipimi kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra da bu ipimi içinden geçiriyorum. Bu şekilde tavşanımın bacağını da tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer parçalarına devam ediyoruz. Tavşanımın kol ve bacaklarını ördüm arkadaşlar. Bir sonraki videolarda da diğer parçalarıyla devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.